Arkadaşlar herkese selamlar. Yepyeni bir yapay zeka videosuyla karşınızdayım. Şu anda görmüş olduğunuz uygulama tamamen videolarla oluşuyor gördüğünüz gibi. Bu videoların çoğu da Instagram'da, TikTok'ta vesaire çok hızlı bir şekilde popüler oluyor. Bunlara örnek verecek olursak tam olarak ekranda görmüş olduğunuz kedi videoları bunlara dahil. Onun dışında meyveli videolar yani meyve içeren videolar, hayvan içeren videolar çok fazla popüler oluyor. Şu sıra Dünya Kupası da çok popüler olduğu için bayağı izlenen videolar. Şimdi bunun gibi videolar yapıp çok hızlı bir şekilde izlenebilirsiniz. Özellikle AI'lı videoları işte Instagram paylaşmıyor, YouTube paylaşmıyor gibi bir algı burada söz konusu değil. Politika tamamen farklı. Bu tarz videolarla istediğiniz izlenmelere ulaşabilirsiniz. Ayrıca bunları yapmaya üşeniyorsanız nasıl yapacağınıza dair anlattığım video tam olarak bu video oluyor. Bu videoda Claude artı Xfield'ın MCP'sini kullanarak Fable 5 ile yani şu anda piyasanın en iyi modeliyle hızlı videolar nasıl üretebiliriz ve paylaşabiliriz bunlardan bahsediyor olacağım. Hemen söz uzatmadan videoya geçeyim. Öncelikle şu anda benim Claude ekranımı görüyorsunuz. Bildiğiniz üzere Claude'da video üretme özelliği yok. Burada gördüğün gibi Fable 5 seçili olsa bile Claude henüz video üretemiyor. Ancak Higgsfield'ı eklersen eğer sen MCP olarak bu durumda hem resim üretebiliyorsun hem video üretebiliyorsun, videoları birleştirebiliyorsun, short videoları çevirebiliyorsun, editleyebiliyorsun. Aklına gelebilecek tüm özellikleri Claude'a sağlamış oluyorsun. Örneğin diyorum ki sosyal medya için Türkiye'de tutacak mizah amaçlı videolar üretmek istiyorum. 10 saniyelik sokak röportajı videosu oluşturur musun diyorum. Ardından pat diye oluşturuyor bakın birebir aynısı. Eğer yapılmış bu videoları çok sık gördük. Anında sizin için oluşturuyor. Yani kurguya zaman ayırmak zorunda değilsin. Prompta zaman ayırmak zorunda değilsin. Sürekli farklı programlar denemek zorunda değilsin. Buradan direkt her şeyi yapabiliyorsun. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Hemen size bunu anlatayım. Öncelikle Claude Code'a giriş yaptığını varsayıyorum. Giriş yaptıktan sonra sol alt kısımda üyeliğinin olduğu alana geliyorsun ve buraya tıkladıktan sonra şuradaki Settings alanına tıklıyorsun. Settings'e tıklar tıklamaz bu ekran açılıyor olacak. Bizim için önemli olan alan Connectors alanı. Bu aslında sizin birden fazla platforma Claude vasıtasıyla bağlanmanıza yol açıyor. Biz nereye bağlanacağız? Higgsfield'a bağlanacağız. Buradan add diyorsunuz arkadaşlar. Add Custom Connector kısmına tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra name olarak Higgsfield verebilirsiniz. Aynı buradaki gibi. Ardından bir tane link istiyor ya o linke aynı buradaki linke girmeniz gerekiyor. Bu Higgsfield'ın MCP'sinin linki ve add butonuna basacaksınız. Ben de şu anda zaten ekle diyor. Gelin hep beraber buradaki bağlantıyı koparalım. Şu şekilde disconnect yapalım. Ve sizinle beraber yeniden bağlayayım. Bakın Connect'e bastığım zaman artık ne yapacak? Bu şekilde bir izin isteyecek sizden Higgsfield hesabınız için. Buna da Allow butonuna basmanız yeterli olacaktır. Higgsfield'da hesap açtıysan ve Claude'da bu işlemi yaptıysan artık Claude'la Higgsfield arasında o köprüyü kurdun demek. Artık ne istiyorsan Claude'a yaptırabilirsin. Yine şimdi kısa bir video oluşturalım. Yani bir kısa film gibi bir şey oluşturalım ve nasıl yapıldığını tek tek göstereyim. Öncelikle Higgsfield'a bağlandığımız için prompt'un başında şunu demenizi tavsiye ediyorum. Higgsfield konnektöre bağlandım. Bu şekilde Higgsfield'a bağlanacağını ve oradaki özellikleri çalıştıracağını anlıyor. Sonrasında promptunuzu yazabilirsiniz. Örneğin ben promptta şunu yazdım. Bu benim resmimdir, bu resmi kullan. Ana karakter bu olmalıdır şeklinde belirttim. Bunu özellikle yapıyorum çünkü tutarlılığı görün istiyorum. Bir bozulma vesaire var mı daha net anlayabilirsiniz. Bu promptu yazdıktan sonra Harry Potter'daki bir sahnenin aslında bir farklı versiyonu yaptırmaya çalışıyor. Bunun için Fable devreye giriyor ve bana 1 dakikalık bir video oluşturacağını söylüyor. Toplam 6 tane sahne oluşturacağım diyor ve 6 tane resim oluşturacağım. Bu resimlerden 10'ar saniyelik kısa videolar oluşturacağız ve sonrasında birleştireceğiz şeklinde de belirtiyor. Bundan sonrasında ben hiç karışmıyorum. Sadece devam et, başla, sürdür gibi seçenekleri işaretleyerek devam ediyorum. Evet, ilk yaptığı şey aslında beni Harry Potter'daki sahneye uyarlamak. Yani buradaki gibi bir çıktı oluşturdu. Bu çıktı vasıtasıyla artık tüm sahnelerde bu resmi kullanabileceğiz. Ana karakterimiz ve ana karakterimizin yanında duran ejderhanın tiplemeleri belli oldu. Bu tiplemeler belli olduktan sonra şimdi senaryolarımızı uygulamam lazım. Bu fikri onaylıyorum şeklinde belirtiyorum. Ve tek tek senaryolar için resimler oluşturuyor. Örneğin son sahne bu şekilde olacak ve ikinci sahne bu şekilde olacak. Bazı sahneler bu şekilde olacak gibi resimler oluşturuyor. Aslında bunlar oynatılmadan, videoya dönüştürülmeden önce bir fikir veriyor bize ve tabii bu referansa bağlı kalarak video oluşturacağı için de tutarlılık pürüzsüz oluyor. Sonunda yüzünde zaten bir vatan gülüşü olduğunu görüyorsunuz. Bu da son sahne ve bitirmiş oluyor. Daha sonra yazdığım tek şey videolara geç. Videolara geç yazdıktan sonra aynı anda tüm videoları işlemeye başlıyor. Yani bir video oluşturuluyor, diğerleri bekliyor gibi bir durum olmuyor. 10 tane de oluştursa aynı anda 10 tane oluşturabiliyorsunuz. Bakın ilk resmimiz buydu gördüğünüz gibi ve resimden video oluşturmuş. 10 saniyelik video aynen bu şekilde duruyor. İkinci resim için ise bu şekilde bir video daha oluşturmuş. Bakın gördüğünüz gibi. Burada tabii ki Higgsfield'a bağlandığınız için istediğiniz modelleri seçebilirsiniz. Yani burada ilk izlenim olduğu için krediler daha az gitsin diye biraz daha düşük bir model denemiştim. Ama bunu daha iyi bir modele taşıması için bir prompt yazdım. Seedance 2.0 gibi bir modelle yap dedim. Ayrıca istediğiniz bir video varsa, özellikle bir video varsa Recreate butonuna basarak bu videoyu tekrar oluşturabilirsiniz. Yani tüm videoları oluşturmak zorunda da değilsiniz.
Bu şekilde parça parça da oluşturabilirsiniz. Ya da tüm videoları beğenmedim, hepsini baştan oluştur şeklinde de söyleyebilirsiniz. Download butonu da var tabii ki, indirip kullanabiliyorsunuz. Cloud Fable'ın özelliği şu. Edit işlemlerini de o kendi yapıyor zaten. Yani videoları birleştir, şu kısmı çıkar, ilk saniyeleri kes gibi işlemleri de Fable vasıtasıyla yaptırabiliyorsunuz. Ben videoları daha kaliteli hale getirmesini, minimum 1080p seviyesine getirmesini istedim. Ve video sayısını da biraz arttırmasını istedim. 1 dakikaya daha yakın olsun diye. Çünkü 5 videonun 10 saniyeden 50 saniye yapıyor. Biraz da 55-60 saniye olsun şeklinde belirttim. Burada 8 saniye 10 saniye gibi videolar oluşturarak bütünleme işlemini yaptı. Bakın videoların tamamı da burada yer alıyor. Parça parça oynatabilirsiniz. Ki 1080p'ye baktığınız zaman kalite ve çözünürlük kesinlikle daha iyi seviyede duruyor. Buradan da anlayabileceksiniz. Bakın kaliteyi daha net anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Kalite daha net bir şekilde ortaya çıkmış. Yani 1080p hali kesinlikle daha iyi. Bakın şu sahne vesaire çok çok güzel olmuş mesela. Tam olarak hepsini bu şekilde belirttim. Gelelim final çıktısına. Birleştirme işleminden sonra 55 saniyelik videoyu oluşturdu. Bakın görüyorsunuz. Yani bunun için yalnızca bir prompt yazmam yeterli oldu. Resmimi verdim ve şu filmin şu sahnesinin benzerini yaratmanı istiyorum dedim. Ya bu arada formatını da seçebiliyorsunuz. Yani Instagram size'ında olsun ya da masaüstü size'ında olsun diye ayrıca belirtebiliyorsunuz. Videomuzu oynatalım, nasıl bir çıktı çıkarmış hep beraber görüntüleyelim. Videonun kalitesini gördünüz arkadaşlar. 10 saniyelik bir prompt için bence oldukça kaliteli. Siz de bu sistemi kullanarak video üretmek istiyorsanız ve Hixfield'ı denemek istiyorsanız aşağıda açıklamaya bıraktığım linke tıklayarak Hixfield AI uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Fiyatlandırmalar da bu şekilde duruyor arkadaşlar. Burada krediler ve altında da ödeyeceğiniz ücretler yer alıyor. Ayrıca bu pricing kısmının linkini de ben açıklamaya bırakıyor olacağım. Video için aşağı yukarı 300 kredi harcadım diyebilirim. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.